Hepimiz o anı çok iyi biliriz, değil mi? Önümüzde yapılması gereken kocaman bir iş var ama biz kendimizi ya buzdolabının önünde anlamsızca bakınırken buluyoruz ya da sosyal medyanın derinliklerinde kaybolmuşken. Evet, erteleme hastalığı. Gelin, neden ertelediğimizin bilimsel kökenlerine bir inelim ve daha da önemlisi bu döngüyü kırmak için hemen şimdi kullanabileceğiniz pratik, işe yarar araçlara tek tek bakalım. Evet, bu cümle size fena halde tanıdık geldiyse emin olun yalnız değilsiniz. Beynimiz zorlu bir işin sonunda gelecek o büyük tatmin yeri de anlık keyif veren şeyleri seçmeye programlı. Ama güzel haber ne biliyor musunuz? Bu bir kader değil. Bu beynimizin bir alışkanlığı ve bütün alışkanlıklar gibi doğru stratejilerle kesinlikle değiştirilebilir. Şimdi nasıl yapacağımıza yakından bakalım. Her şeyden önce gelin şu en büyük yanlışı bir düzeltelim. Ertelemek bir karakter zayıflığı ya da tembellik falan değil. Bu, beynimizin sıkıcı, zor veya belirsiz bir görevle karşılaştığında hissettiği o negatif duygulardan kaçmak için geliştirdiği bir savunma mekanizması. Yani aslında tamamen biyolojik ve psikolojik bir tepkiden bahsediyoruz. Beynimizin içinde sanki iki ayrı karakter sürekli kavga ediyor. Bir yanda anlık keyif ve rahatlama peşinde koşan şimdiki benimiz var. Diğer yandaysa bugünkü ertelemenin faturasını ödeyecek olan gelecek benimiz. Ve genelde bu savaşı kim kazanıyor? Tabii ki anlık tatminin gücüyle şimdiki ben. İşte bizim bütün amacımız gelecek beni daha bugünden kollayacak akıllı stratejiler geliştirmek. Peki o son geceye sıkışınca gelen inanılmaz üretkenliğin sırrı ne? İşte bu teori tam olarak bunu açıklıyor. Bir işin ödülü ya da sonucu ne kadar uzaktaysa beynimiz için o kadar soyut ve anlamsız görünüyor. Ama teslim tarihi kapıya dayandığında o gecikme faktörü bir anda yok oluyor ve görev somut, acil bir şeye dönüşüyor. İşte o an motivasyonumuz tavan yapıyor. Sakın formülün matematiğine falan takılmayın, gözünüz korkmasın. Özü çok basit. Paydadaki o gecikme ne kadar büyürse, yani bir işin son tarihi ne kadar uzaksa, motivasyon o kadar dibe vuruyor. Bu formül aylar sonra teslim edilecek bir projeye bugün başlamanın neden imkansız gibi geldiğinin bilimsel kanıtı aslında. Bizim görevimiz işte o gecikme algısını kırmak olacak. Genellikle ertelememizin altında bu nedenlerden biri, hatta birkaçı yatıyor. Mesela sunumu hazırla gibi belirsiz bir görev beynimiz için resmen bir alarm zili gibi. Nereden başlayacağını bilemiyor. Ya da ilk cümle mükemmel olmayacak korkusu, yani o bildiğimiz mükemmeliyetçilik hiç başlamamıza engel oluyor. Bu tetikleyicileri tanımak, doğru çözümü bulmanın ilk adımı. Ve işte geldik bütün bu anlattıklarımın en can alıcı noktasına. Biz aslında o raporu yazmaktan kaçmıyoruz, o raporu yazarken hissedeceğimiz sıkıntıdan, yetersizlik hissinden veya stresten kaçıyoruz. Yani mesele bir zaman yönetimi meselesi değil, bir duygu yönetimi meselesi. İşte bu bakış açısını anladığımız an bütün oyun değişmeye başlıyor. Peki, teoriyi anladık. Şimdi gelelim işin en önemli kısmına. Bu döngüyü pratikte nasıl kıracağız? İşte size motivasyonun gelmesini falan beklemeden harekete geçmenizi sağlayacak bilimsel temelli ve uygulaması acayip basit bir araç seti. Bu fikir başta biraz ters gelebilir değil mi? Hani harekete geçmek için o ilham perisini, o büyülü motivasyon anını bekleriz ya. Aslında hiç gerek yok. Atacağımız küçücük bir adım bile beynimizde bir hareket yaratıyor ve motivasyon kimyasallarını salgılamaya başlıyor. Yani başlamak motivasyonun sonucu değil, yakıtı. İşte o erteleme duvarını yerle bir edecek 3 basit adım. Sadece 30 saniyelik bir hazırlıkla başlamanın önündeki bütün engelleri kaldırın. Kendinize sadece 5 dakika sözü vererek beyninizin o tehdit alarmını susturun ve görevi dosyayı açmak gibi komik derecede küçük bir adımla başlatın. Bu 5 dakika kuralının gücünü sakın ama sakın küçümsemeyin. Bir işin en zor kısmı her zaman başlamaktır. Beyniniz sadece 5 dakikalık bir sözü büyük bir tehdit olarak görmez ve çoğu zaman ne olur biliyor musunuz? O 5 dakika bittiğinde bir bakmışsınız ki çoktan işe dalmış, devam etmeye hazırsınız. O ilk adımı atmanın en kolay yolu bu. Bu teknik belirsizliği tamamen ortadan kaldırıyor. Bugün bir ara sunuma çalışırım demek yerine takviminize saat 14.00-14.25 arası sunum girişini yaz diye net bir kutu ekleyin. Bu, o işe zihinsel bir alan ve net bir başlangıç bitiş zamanı veriyor. O 25 dakika boyunca telefon yok, başka sekme yok, sadece o iş var. Bu, bilimsel olarak kanıtlanmış en güçlü yöntemlerden biri gerçekten. Beynimiz, belirsizlikten ve sürekli karar vermekten yorulur.
Eğer o zaman planları neyi, ne zaman ve nerede yapacağınızı önceden belirleyerek irade gücünü devreden çıkarıyor ve eylemi neredeyse otomatik bir refleks haline getiriyor. İşte size harika bir örnek. Zaten yaptığınız bir alışkanlığı, mesela çay demlemeyi, yapmak istediğiniz yeni bir iş için tetikleyici olarak kullanıyorsunuz. Ya da eğer öğle yemeğin biterse, o zaman e-postaları 15 dakika cevaplayacağım. Bu kadar basit ve şaşırtıcı derecede etkili. Bu tablo, o gözünüzde dev gibi büyüyen işleri nasıl evcilleştireceğimizi çok güzel özetliyor. Görev belirsiz mi? Raporu hazırla yerine, giriş için 3 cümle yaz, deyin, netleştirin. Çok mu büyük? Tüm evi temizle demek yerine, sadece masanın sol üst çekmecesini düzenle, deyin, parçalara ayırın. Korkutucu mu? Kendinize kötü bir ilk taslak yazma izni verin. Unutmayın, mesele mükemmel olmak değil, sadece başlamak. Alet çantamızı doldurduk. Şimdi sıra zihinsel programımızı, yazılımımızı güncellemeye geldi. Kendi kendimize kullandığımız dil bu erteleme döngüsünü ya besler ya da kırar. İşte bu kadar net. Stratejinin en kalıcı parçası, iç sesimizi bilinçli olarak değiştirmek. Aradaki farka bir bakın. Gece ile gündüz gibi. Yine erteledim, ben bir tembelim demek yerine, bugün bu iş için 10 dakika ilerleme kaydettim demek. İlki sizi utandırır, suçluluk duygusuna boğar ve yarın daha da fazla ertelemenize neden olur. İkincisi ise küçücük bir başarıyı bile kutlar, size bir sonraki adım için güç ve özgüven verir. Bu çok basit ama inanılmaz güçlü bir alışkanlık. Her gün başardığınız küçücük bir şey bile bir yere not etmek, beyninize sürekli ben ilerleme kaydedebilen biriyim sinyali gönderir. Bu, erteleme alışkanlığının tam tersi yönde kanıt biriktirmek demek. Ve bu kanıtlar zamanla sarsılmaz bir inanca dönüşür. Tamam, artık teoriyi, araçları, zihniyeti biliyoruz. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakıp sadece tek bir şeye odaklanalım. Sizin hemen şimdi atacağınız o ilk adıma. Şimdi bir saniye durup düşünmenizi istiyorum. Günlerdir, belki de haftalardır aklınızın bir köşesinde durup sizi rahatsız eden o iş ne? İşte o işe başlamak için atabileceğiniz en ama en küçük, böyle 2 dakikadan bile az sürecek o ilk adım ne olabilir? Sadece bir tane. Evet, şimdi sıra sizde. Bilmek güzel, izlemek güzel ama yapmak her şeyi değiştirir. O tek adımı yorumlara yazarak kendinize bir söz verin. Sonra da kalkın ve sadece o adımı atın. Anlık keyif yerine bir işi başlatmanın o harika tatminini seçin. Gelecekteki siz bugünkü size minnettar kalacak. O ilk adımı hadi şimdi atın.